Bugün Amerika gündeminin en çok konuşulan 5 başlığını 2 Şubat 2026 5.42 itibariyle Amerika basınını tarayarak ve farklı haber analizi yaparak sizlere aktaracağım. Genel olarak videolarımda göreceğiniz soru Amerika'da şu an neler oluyor ve bunun cevabı. Şimdi ilk başlıkla başlayalım. Minneapolis'te Ocak ayı içinde gerçekleştirilen 2 ayrı ICE operasyonu sırasında 2 Amerikan vatandaşının hayatını kaybetmesi kısa sürede ülke geneline yayılan ciddi bir toplumsal tepkiye yol açtı. 7 Ocak'ta 3 çocuk annesi Rini Nicole Good ve 24 Ocak'ta hemşire olarak çalışan 37 yaşındaki Alex Pretti, federal göçmenlik ajanlarının ICE ve CBP olarak nitelendiriliyor. Yürüttüğü operasyonlar sırasında açılan ateş sonucu yaşamını ne yazık ki yitirdi. Görüntüler ve tanık ifadeleri operasyonlarda kullanılan güç oranı ve müdahalenin gerekliliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu ve bu vakalar üzerine Adalet Bakanlığı Alex Pretti'nin ölümüyle ilgili federal bir sivil haklar soruşturması başlattı. Soruşturma FBI tarafından yürütülüyor. Bu 2 ölüm Minneapolis'te zaten bir süredir var olan göçmenlik politikalarına yönelik rahatsızlık görünür hale getirdi diyebiliriz. Kentte başlayan protestolar kısa sürede sendikalar, öğrenci grupları ve göçmen hakları örgütlerinin katılımıyla büyüyerek ulusal bir harekete dönüştü diyebiliriz. 23 Ocak'ta Minnesota genelinde iş bırakma ve protesto eylemleri oldu. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve işçiler bu eylemleri bir genel greve dönüştürerek geniş katılımlı sokak gösterileri düzenlemeye başladı. Sloganlarda "No work, no school, no shopping" türü çağrılar öne çıktığını görüyoruz. NPR'ın haberine göre de bu eylemleri Chicago, New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde düzenlenen eş zamanlı protestolar izliyor ve böylece yerel bir olay olmaktan çıkıyor diyebiliriz. Grevcilerin tabii ki talepleri var ve bu talepler çok net. Protestocular ICE'ın Minnesota'daki operasyonlarının askıya alınmasını, olaylara karışan ajanların adli bir soruşturmaya tabi tutulmasını, ICE bütçesinin kongrede yeniden ele alınmasını ve özel sektörün ICE ile olan işbirliklerinin sona erdirilmesini istiyorlar. Sendikalar ve sivil toplum örgütleri bu talepler karşılanmadığı sürece eylemlerin devam edeceğini açıkladılar. Federal yönetim tarafı ise güvenlik merkezli bir perspektiften yaklaşıyor. İç Güvenlik Bakanlığı'nın üstlendiği Mississippi operasyonlarını yürüten Tom Homan, federal operasyonlarının yaklaşımını değiştirme kararını aldı ve ICE ajanlarına çatışmalı kalabalıklara gereksiz iletişime girmemeleri talimatını içeren iç yönerge yayınladı. Bu yönerge operasyonların sadece suç geçmiş olan kişilerle sınırlı tutulmasını, agitatör yani kışkırtıcı ya da provokatör tanımlanan kişilere doğrudan etkileşime girilmemesini öngördüler. Reuters'ın haberine göre de bu operasyonlar sırasında federal ajanların Minneapolis'te Ekvator Konsolosluğu'na yetkisiz girişiminde bulunduğu iddiası üzerine Ekvator Dışişleri Bakanlığı resmi bir protesto notası verdi ve konsolosluk sahası içinde ajanların içeri alınmadığını aktardı. Bu da en son olarak diplomatik bir gerilim denebilir. Peki Cumhuriyetçiler ne düşünüyor son yaşanılan gelişmelerle ilgili? Olaylara güvenlik ve hukuk eksenli bir bakışla yaklaşıyorlar ve Fox News'e göre Cumhuriyetçi yetkililer federal göçmenlik operasyonlarının kamu güvenliği için gerekli olduğunu ve operasyonların ulusal güvenliği tehdit eden unsurları hedeflediğini savunuyorlar. Trump yönetimi de protestoları siyasi baskı aracı olarak nitelendiriyor açıkçası. Demokratlarda ise tamamen farklı bir noktadan yaklaşıyorlar. Meseleye yalnızca güvenlik başlığı altında değil, güç kullanımı, hesap verebilirlik ve hukuki sınırlar çevresinde değerlendiriyorlar. Onlara göre Pretti ve Good cinayetleri yalnızca federal göçmenlik operasyonlarının değil, aynı zamanda federal hükümetin denetimsiz ICE operasyonlarının ve denetimsiz yetki kullanımının açık bir sonucu. Demokratlar bu operasyonların durdurulması, bağımsız soruşturmanın açılması ve ajanların yetkililerinin yeniden tanımlanması gerektiğini savunuyorlar. Ve bu tartışma Washington kulislerini izleyen Amerikalı analistlere göre de federal bütçe görüşmelerini doğrudan etkileyecek, hükümetin kısmen kapanmasına giden sürecin
önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda şu an. Yani özetle yaşananlar yalnızca bir güvenlik tartışması değil, aynı zamanda federal gücün sınırları, hesap verebilirliği ve bütçe öncelikleriyle ilgili daha geniş bir siyasi krize işaret ediyor olabilir.